Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir hafta bitmiştir. Biz de şöyle bir haftalık kapanışımızı yapmadan önce son duruma bir bakalım. Gece 3'te haftalık kapanacak. Neler olacak, neler bitecek hepsine bakacağız. Tabii ki benim bütün işlemler kıpkırmızı olarak devam ediyor. Burada bir tanesi, diğeri de burada. Bunları yeşile çekeceğiz. Beklentimiz o benim en azından. Burada da zararımız sağlam şekilde devam ediyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Ve onlarla ilgili plan projemizi geldiğinde anlatırız. 100. parite olarak ne gelmiş? Hala FED. Burada da çok değişiklik olmuyor. Yani inanılmaz hacimsiz gittiği için piyasa doğal olarak çok bir ekstra oynaklık olmuyor. Burası benim beklentimi karşılayacak diye hala o yöndeyim yani. Ben 2.60-65'lere doğru yükseleceğimizi düşünüyorum. Eğer şayet şu bölge yani şuradaki çizgili alanı bakalım bakın şurası tam 2.42'yi aşamayacaksak yani bu seviyeleri yukarı geçemeyeceksek artık 1.6 seviyelerini düşüşü konuşmak mantıklı olabilir. Burada korku endeksimiz tabii genel piyasayla orantılı gidiyor. Yani Eee, bir hacim yok. Alımlar kısıtlı. Dolayısıyla, korku endeksi kırmızı bölgede kalmaya devam ediyor. Bence bu hafta turuncunun içinde geçiririz diye düşünüyorum. Altcoin sezon endeksi tamamen, yani mantıksız çalışıyor. Burada ufak ufak yeşiller artmış mı diyelim. Yani gelecektir tabii ki. 10-90 günlük bölge ama genel olarak kıpkırmızı geçtiğimiz bir 3 aylık periyot var tabii ki. Bitcoin dominans 58, Ethereum 10, Other tarafı da 31. Onları birazdan detaylandıracağız. Bakalım burada ne var? Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple. Evet. Burada da çok ekstra bir değişiklik yok. Rainbow bize hep anlatıyor. Ben ayı bölgesindeyim diyor. Burada alırsın, yatırımını yaparsın, unutursun bir süre diyor. Oma tarafında şu an hiç işimiz yok. Kırmızıya gittiğinde işler birazcık yükseldiğinde piyasa bakarız ama uzun vade periyot orası biliyorsunuz. Bakalım bugün genel itibariyle ya o kadar hacimsiz ki piyasa zaten çok böyle lik olmak da zor yani öyle diyelim. Bitcoin, Ethereum ve işte daha çoğunluk baktığımızda evet longçuların lik olduğunu görüyoruz. Burada heatmap tarafında ne görüyoruz ona da bir bakalım. Evet aslında beklediğimiz güzel alt taraflar dolmaya başlıyor biraz biraz. Yani benim beklentim tabii ki bir 7-8 bin dolar yukarıda o bölgeye ulaşmak bakacağız. Gelelim genel itibariyle piyasamıza borsayı yarın göreceğiz. BCH ile devam edelim. Burada tabii ya bu gece haftalıklar olayı değiştirecek. BCE açısından bence olumsuz bir durum yok. Hani alım bölgesi güzel bir bölge. Ben olsam emm, işlemdeysem beklerim. Kötü bir bölgede değil. Yani buralarda alım yapılır. Yukarı yönlü hedefimize doğru bekleyeceğiz. Link için evet şu günlük kırılım oldu. Henüz bir bakalım dönüş sinyali var mı bize? Bence yok. Yani buradaki sürecin devam etmesini beklemek daha sağlıklı. Bu şey demek değil yani yükselebilir bu parite bir anda buraya gelebilir. O başka bir şey ama hani deminki BC'de dahil olmak daha doğru. Yani şu bölgelere gelirse işte 8'e doğru oralarda olabilir. DRX'e bakalım. Evet DRX hedefimiz doğrultusunda gidiyor güzel. Yukarıda bölgemiz sabit belli zaten. Burada da aslında şöyle yaptığımızda 4 günlük bölgede kazanacak gibi duruyor. Güzel bak TRX çok güzel gidiyor şu an için. Eee, bu parite özelinde tabii ki şu bölge 29 bölgesi biraz baskılayıcı bir bölge ama artıya geçip devam edecek gibi duruyor. 30 bölgesi hedefimiz var orada zaten. Eee, neydi bu? Sol. Evet, sol şimdi bu hareketini bitirmesini bekleyeceğiz. Yani Emm, ben, hani, şunu demek istemiyorum hep genel olarak en doğru zamanlarda dahil olmanız için.
En azından o fikri vermeye çalışıyorum. Benim kendi adıma da, işlem mantığım öyle. Şimdi burada günlük bir kırılım olmuş ve, hiçbir günlüğü kazanmamışız. Burada bütün günlüklerin altındayız. O yüzden bence burada beklemek daha sağlıklı. Bu yine de, aynı şeyi diyeceğim. Bu yukarı yapabilir. Bu başka bir şey ama, başka bir şey. Nasıl diyeyim? Pardon. Şu evet. Yani, bunun gitmesi başka bir olay ama bizim buralarda dâhil olmamız daha doğru. Şu an düşüşü devam ediyor. Nerede biteceğini bir görelim. Yani, bakın, şu an bütün günlükler tepede. Yani, aslında destek olacak bir bölge yok bize aşağıda. Onu gördüğümüz zaman konuşuruz. FED için ben burada girdiğim bütün işlemlerde zarardayım. Şurada mesela, hani, FED'de ilk böyle, hani, şey gelmiş gibi, nasıl diyelim, eee, ilk alım bölgesi sanki doğru olabilir ama henüz net bir şey olmamakla beraber en güzel, en risksiz yer 13.40 gibi duruyor. Yine de burada şimdi bir günlük bölgeyi, kaybetmediğimiz sürece artık yukarıyı düşünebiliriz gibi düşünüyorum. Güzel bir bölge şahsen, burada da almak isterdim ama ben zaten 3 alım yaptım burada. O yüzden dahil olmam gereksiz olur. Eee, Öyle ada için bakarsak bunda da bu haftalık bölge bakın 3 hafta önceki bölge burası. Eee, Bence 3 hafta önceki bölgeden de dahil olmak mantıklı olabilir gibi 25 burası. Böyle günlüklerini bir alalım. Baktığımızda bu evet yani eee, şu bölge çok daha güzel 22. Yine de bence beklemek daha mantıklı gibi. Burası yani bir günlük bölgeyi alıyoruz. 3 hafta önceki bölge yani 25. Yani risk alınabilir bir bölge ama bu da 22'ye kadar sarkabilir. 22'ye sarksa bile bence yukarı yönlü işlemde bir sıkıntı yok. Gayet düzgün duruyor. Haftalıklar da işi tabii değiştirecek bayağı. Evet Neo için de dün de konuştuk. Bakın şunu siliyorum artık. Niye? Çünkü orayı kaybettik. Yani bizim için Neo açısından baktığımızda şu 2.41 haftalık ve aylık bir bölge ve oradan dahil olmak mantıklı bence. Eee, Güzel bir bölge yani. Hani şunu görmek lazım. İşleme gireceğiz. Nereden girelim? Yani işte buraları yakalamışsak bence dahil olmak lazım. Şimdi şu 4 hafta önceki bölge, bir ay önceki bölge burası gayet güzel bence. Buralardan dahil olmak lazım. Yukarıda hedefimiz zaten sabit. Ya BNB açısından riskli bir bölge burası. Bakın şurayı muhtemelen kaybetmesi daha mantıklı olur. Yani 615 bölgesini. Yani buradaki süreci şöyle takip etmek lazım. Şimdi alalım şöyle bir. Evet, yani yukarıdaki bölgeler daha dirence dönüşü. Aşağıda yine aslında hani şu 601-600 civarı güzel bir bölge. Haftalıklar var, bir haftalık, 3 hafta. Yani bu bölgelerde evet dahil olunabilir ama daha böyle yukarı dönmeye meyilli bir yerden dahil olayım diyorsak bir 20-30 dolarlık aşağılar daha sanki doğru duruyor gibi. Evet, CZ için, bu yukarı yön devam edecektir muhtemelen. Öyle bir yapalım. Bu kadar da fiyatlar tabii şimdi ucuz geliyor ama fiyatlara göre hareket edemiyoruz tabii ki yani. Burada CZ için bir 33 bölgesi güzel bir bölge ama bakın şurada 35 yani burada o kadar bölgeler var ki bunları kazandığında zaten direkt 38'e sonra 47'ye doğru gidecektir. Muhtemelen şu 32 hatta şöyle yapalım burayı 30 yani 30-31 bölgelerini kaybetmediği sürece bence yukarı yönlü artık devam edecek bir parite gibi duruyor. Olumsuz bir durumu yok. Doge için baktığımızda yine şu mor bölge 88 önemli bir yer. Burada da bence olumsuz bir senaryo yok gibi. En azından böyle bakarsak yani buralarda dahil olmak gerekir ama en güzel bölgesi 80 mi? Evet.
Bu da bize ne gerekiyor burada? Yüzde olarak baktığımızda evet. Yüzdelik olarak yani o kadar bence riskli buralarda alabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Çoğunluk bir düşüş daha burada. %10'luk düşüşten ziyade yukarıya hedeflemek daha mantıklı geliyor bana. 89-90 bölgeleri gayet düzgün. Burada da yine %10'luk yukarıya hedefleyip paramızı atabiliriz cebimize. Petrol için konuştuğumuz bölgeye geldi. Orayı bekleyeceğiz. Ethereum için bence dahil olmak gereksiz şu an baktığımızda. Çok mantıklı durmuyor bence yani. Bu bölge biraz sıkıntılı bir bölge. Böyle baktığımızda yani bir düşüşünü bitirsin yarın görürüz. Burada çünkü yani yarın haftalıklar değişecek. Bu 1958'in kalıp kalmayacağı garanti değil. Burada iki türlü senaryodan yine bahsedebiliriz tabii. Benim beklentim genel anlamda bu şekilde oluyor. Buradaki şöyle olacaktır muhakkak ama hani daha böyle dip seviye istiyorsak bakın şu 1.85 şuranın olduğu mum gayet güzel. Ripple'a bakalım. Ripple'da yani Ripple için çok ekstra bir olumsuzluk var mı? Evet, güzel bir destek bölgesinde yani şu 1.300 civarları gayet zaten bizim mor bölgemize denk geliyor. Hani buradaki yine en güzel bölge tabii ki 1.25 ama e, sanki ondan ziyade yukarı yönlü. Bakın şurada bir geri geldi ama tekrar yukarı yönlü devam etmesi bana daha yatkın geliyor açıkçası. 1.65'e kadar işte devam ettirmek mantıklı. Bakalım orası ne verecek tabii ki şey değil ama benim için yeterli bir hedef. %20'lik bir kar gayet güzel. SC için bu mor bölgenin altında kaldık. Artık bu mor bölge iptal. Ama burada güzel olan şey şu bir aylık ve işte muhtemelen orası 4 haftalık bir bölge. Bence oradan tepki alması gayet olumlu bir davranış. Şöyle baktığımızda buradaki sürecin yukarı yönlü devam etmesini beklerim açıkçası. Ama bu parite özelinde aşağılara giderse ben dahil olurum. Bunda yüklü bir alım yapıp yine yukarılara kadar bekletirim herhangi bir zaman önemsemeden. Bu parite yukarı yapacaktır diye düşünüyorum. Yani buralardan dahil olursak ne olur mesela? %10'luk şurası. Yukarıdaki bölge olarak bakarsak da %20. Yani aşağı yukarı yine beklentim benim genel itibariyle %20'lik dilimlere denk geliyor zaten. Şimdi IOTA'yı bir konuşalım. Bakalım burada %20'lik yükseliş bizi şu işlemden rahatla çıkartacak ama buradaki süreç maalesef çok istediğim gibi gitmedi. Tek mumda bile oraya atabilir o başka bir şey ama bizim yani genelde dün konuştuğum neydi benim işte şu bölgelerden zaten gelse bile buranın altına sarkmayacağıydı. Çünkü burası gerçekten bir aylık ve 4 haftalık bir bölge yani. Oradan tabii ki yani geçmişten gelen bir alıcı, bekleyen alıcı var. Orayı aşağı aşmadı. Aşağıya aşması tabii ki benim zararımı daha çok arttıracak ama amacım zaten buradaki emrimi alıp şu 185'i de aşağı yukarı 70'ler civarına çekebilmekti. Eee, beklentimi karşılamadı oradaki süreç ama bu olumlu gidecektir yukarıya doğru. Bakalım bu sefer en azından şu 75'teki karımızı alabilecek miyiz ama çok kötü bir iki yani bu sene berbat başladı diyebilirim kendi adıma. Eee, yani bakacağız ama eee, kalan şimdi 3 ayda Mart'tayız. Ocak, Şubat, Mart. Kalan 9 ayı ciddi karlarla kapatıp bu 3 ayı da kapatmaya çalışacağız. Öyle hedefimize ulaşacağız bir şekilde. Moral bozmak yok ama buradaki hatalarımı diyeceğim hata da değil aslında. Piyasa benim de hiç yaşamadığım
şekilde gidiyor, öyle diyebilirim. Şimdiye kadar, hiç bu şekilde piyasayla karşılaşmadım açıkçası. Yani ayı sezonunda yaşadım, her şeyi yaşadım. Berbat durumlar da oldu. Çok zarar gördüğüm zamanlar da oldu ama gerçekten bu kadar piyasanın hacimsizliğine denk gelmedim. Yani onu net olarak söyleyebilirim. Yani hani olumsuza da gitmiyor piyasa. İnanılmaz şekilde kaldık böyle. Arafta bekliyoruz yani öyle bir durumdayız bakalım. Yani yarın muhtemelen bu yine 70 civarlarına gelecektir ama işte bu benim için yeterli olmuyor. Burada haftalığı ben kendi adıma yaptı mıydım onu hatırlamadım şimdi. Yapmış olabilirim belki diyeceğim ama yapmadım. Ben bunun haftalığını da kendime bir simüle ettiğimde görmem gereken senaryoya bir bakmam lazım. Bu pariteye özel geçiyoruz mecbur ama bakın 4 haftalık bölge bile 73,5 yani. Belki orada o parite ötekinin işlemini sonlandırabiliriz gibi duruyor. Bakacağız. Çünkü bu 73,5'u kazansa zaten 4 haftayı kazanmış oluyor. Ondan sonrası uçar yani. Bakalım, göreceğiz. Ama şimdilik şu haftalık bölgelerin altta kalmaları da güzel. Bakalım. Hatta şöyle bir günlüğü de ben değiştirerek bir simüle edeyim şimdilik. Ben de adıma hani bu parite özelinde işlem aldığınız için torpil geçmiş olalım. Yani evet aslında yani 68,5 mesela 4 günü 68,5 içinde 4 günlük süreyi kazanmış oluyor yani işlemi. O da işte aslında ne kadar hacimsiz olduğunu gösteriyor zaten. Yani 4 günü mesela şurada ufacık yükselişte 4 günü kazanmış oluyor. Ama böyle yani işlem devam. Bakacağız. Burada Bitcoin'in şu hareketi benim için gerçekten kesmedi beni yani şey anlamda. Bu çok fake duruyor gibi düşünüyorum. Yanılabilirim tabii ki. Beklentim net olarak açıkçası yukarı yönlü devam şeklinde. Şayet aşağı kırılım olur ve işte şu 64'ü kaybedersek o zaman 58'leri düşünmek mantıklı olabilir. Bugün şu altını geçelim, yarın göreceğiz. Burada dolar 5 hedefimiz devam ediyor. Aynı durum burada Total 3 için de ben yine yukarı yönlü devamını bekliyorum yani kendi adıma. Bakalım süreç bizi haklı çıkartacak mı? Yani evet şuralar biraz daha aşılması zor ama ben yine şu 766 doğru yükseliş beklentim devam ediyor. Yani buradaki yükselişin devamı da tabii ki nakit sıkıntısı bizim için. Bunun da düşmesi ve gitmemiş olması güzel ama 4 günlük bölgeyi de kazandı şimdi burada. Yarın ikinci haftalıklarını da atmış olacağız. Bakacağız değişime. Total 2. Gel bakalım. Evet buradaki düşüş hızlarının azalmış olması da güzel bu arada. Ya diyorum ya piyasa olumsuz olmasına rağmen olumlu yanı şu. Hareketler o kadar yavaş ki böyle şey yok hani böyle pek mumla lik etti falan olayı da yok yani. Yani burada süreç yine 800'lere gelmeyecek gibi duruyor. Bence yine yukarı dönüş daha mantıklı geliyor bana. Yağdır tarafında zaten yukarı dönüş yok. Yukarı doğru devam edecektir. Baktığımızda. Bak, evet yani şu bölgelere gelecektir 7.63'te. Ethereum'a bakalım. Ethereum BTC. Buradaki yani bunun da yukarı kesmesi mantıklı duruyor artık. Bak yarın burada da ikinci haftalıklarını atacağımız için daha detaylı olur ama yukarı yönü belli evet. Yani şu hedefimize gidecektir. Zaten beklentimiz genel itibariyle piyasadaki o yeşillik olduğu için yani buradaki seyirlerde gördüğüm gerçekten olumsuz bir senaryo yok benim adıma. Bu dominansın da düşmesi artık mantıklı ve muhtemelen şu bölgeyi de 58'de kırıp çağ yapacak gibi duruyor bence. Eee,
olumsuz durum yok gibi benim adıma bakınca. Böyle bakıyorum. Evet, burada da aynen aşağı doğru devam edecek gibi duruyor. Piyasa bu şekilde. Çok da uzatmayayım. Yarın haftalık da var. Genel her şeye bakarız zaten. Bu hafta CopTrade'de spot içinde oluşturacağım. En azından orada da zararlarımızı görürüz. Bir orada 2, 3, 4 tane böyle parite özelinde belki işlem alırız. Bakalım onu da bir kurcalayalım. En azından burada işlemde kaldığımızda çok beklediğimiz zamanlarda oranın faydası olur diye düşünüyorum bize. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, güzel bir hafta geçirelim hep beraber inşallah diyelim. Görüşmek üzere.